Hi guys, welcome to my channel. Hocam benim İngilizce burada bitti. Gönül isterdi ki İngilizce olarak programımıza başlıyoruz. Bu kez İngilizce bir programla karşınızdayız demek isterdim ama benim İngilizcem burada bitti. Tam da bu nedenle Başak hocamızla, hocam mı diyeyim, Başak mı diyeyim? Başak deyin. Başak mı diyeyim? Evet. Başak deyin dersen ben de hocam demek zorunda kalırım. Başak de. Başak de. Tamam, Başak. Başak benim gittiğim İngilizce kursundan, bak onu demeseydim sana öğretememiş derler hocam şimdi. Sorry. Bence de deme yani. Evet, yani İngilizce kursundan hocam, kendisi çok yeteneklidir. Dil konusunda hevesli olduğu için, heyecanla da öğrencilerine yansıttığı için çok sevdiğim, memnun olduğum bir hocamdı. Dostluğumuz da hiç bozulmadan devam etti. Bugün de kendisiyle dedik ki neden dil öğrenemiyoruz? Onunla ilgili bir program yapalım istedim. O da kırmadı sağ olsun. Niye dil öğrenemiyoruz? Ne yapacağız? Neler soracağım bilmiyorum. Hiçbir hazırlık yapmadık. Doğaçlama olarak ilerleyeceğiz. Videonun başındaki durum da benim İngilizcemin bittiği noktaydı. Mesela devamı bir türlü gelmiyor. Onları sorarız. Bu konuda eminim birçoğunuz muzdaripsinizdir. Bakın Arapça gayet iyi biliyorum, muzdarip diyebilirim. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çayımız biraz soğudu hazırlanırken ama olsun. Ben biraz yudumladım. Çok iyi oldu. Hocam demiyordum, Başak diyordum. Sen de kendini bir tanıt istersen. Ben Başak, merhabalar. İngilizce öğretmeniyim. 10 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Evet Başak hocam, İngilizce üzerine neden öğrenemiyoruz, ne yapıyoruz? Şöyle bir genel sohbet yapalım, bir tozumuzu atalım. Belki ben de bu programla gaza gelip yeniden ders çalışmaya, İngilizce öğrenmeye belki başlarım. Evet, bu çok önemli bir şey. Şimdi insanlar bir şekilde hani İngilizceyi ders olarak görüyorlar. Ders olarak gördükleri için normalde yaşam tarzı olması gereken bir şeyi zorlanarak öğreniyorlar. Ama hep ders olarak karşımıza çıkıyor. Aynen. Ama bunu yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Yaşam biçimi. Evet, yaşam biçimi. İngilizceyle mi yaşamamız lazım? Kesinlikle, yani maruz kalmanız gerekiyor. Bir kere o kültürün içine girmeniz gerekiyor. Çünkü bir dili öğrenmek için kültürün içinde olmalısınız. O zaman bize İngiltere yolları mı görünecek? Tabii ki de burada yurt dışı seyahatleri yapılabilir ya da yabancı arkadaşlar edinilebilir. Euro'nun fiyatını aşağıya eklerim ben birazdan. Kesinlikle ve yani bunu bir şekilde... Sen hiç gittin mi yurt dışına? Evet, gittim. Nereye? Amerika'ya. Vay. Ama bunu böyle mütevazi bir şekilde söylüyorum. Hava atmak için dile getirmek istemem hiçbir zaman. Yurt dışına gitmeden de süper bir İngilizceye sahip olan insanlar gördüm ben. Ne kadar kaldın sen Amerika'da? 6 ay kadar bir süre. Eğitim için miydi? Yok, hayır, bir turistik amaçla gitmiştim. Çok iyi. Ama bu benim işime yaradı. Açıkçası 6 ay sizin kırılma noktası yaşamanız gerekiyor İngilizce öğrenirken. O zaman evet arkadaşlar, programın konusunu burada değiştiriyoruz. Evet, Amerika'daki zorlu yaşamından kaçıp Türkiye'ye yeniden koşa koşa gelen Başak Hoca'nın neden Amerika'dan kaçtığını, neden yeniden Türkiye'ye döndüğünü konuşalım. Konumuz bu olsun. Konumuz bu olmasın bence ama. Tamam, dile devam. Onu da söyleyebilirim. Yani turistik Şimdi amaçla herkes gittim. hani gitmek istiyor yani sözde ya. Evet, ama belirli bir süre zarfınız var. Bir vizanız doluyor. Ve illegal olmak istemedim, yani yasal olmak. Vizanız dersek şimdi bak. Ama vizamızın da süresi doluyor sonuçta. dur. Vizanın süresi doluyor. Vizemizin süresi dolduğu için yani ben de yasal, yani illegal olmak istemedim. Yani yasal dışı olmak istemedim orada bulunmak için. Çünkü tekrardan belki bir Amerika oturma izni seyahatim olur. alacaksın, Aynen. bir şey olacak, bir sürü Amerika sıkıntı. seyahatimin hani olur ileride diye düşünerekten. Ama olmadı. Yani olur, ben o konuda şey değilim. Olmaz gibi bir endişem yok. Yani gitmek istersem giderim. Ama şu an gitmek istemiyorum galiba. Yapacak Yok, şeyler şaka var. bir tarafa, Evet. tabii bu. Peki hocam, ben mesela geldim kursa, ders olarak görüyoruz dediniz ama ülkemizde zaten bu bir ders. Sınavların ön şartı işte YDS var, o var, bu var, bir sürü sınavda karşımıza çıkıyor. Birçoğumuz için, eminim izleyenler özellikle bu videoyu görüp İngilizce için merakı için gelenler de şunu düşünmüş olacak. Nasıl dil öğrenilir, ne yaparız, puanı nasıl alırız gibi. Onları belki ileride konuşuruz. Tabii. Başka programlarda da özel olarak işte YDS ile ilgili değil mi, yaparız öyle bir şey. Tabii yapabiliriz. YDS'de Aynen. nasıl puan Kesinlikle. arttırır, nasıl yaparız, bak sözünü aldık arkadaşlar. İsterseniz siz de yorumlarda belirtirsiniz Kesinlikle. onu. Ben mesela öğrencinizdim. Çok da hevesliydim. Ama kabul ediyorum. Dersi dinleyip çıkıyordum. Çok üzerinde durmadım. Başka işlerle uğraşıyordum. Evet. O sırada roman yazımına yoğunlaşmıştım zaten.
Sadece kursu dinleyip kaçıyordum. Yeteneksiz miyim yoksa tembelliğimden mi? Bu dil bende niye tam oturmadı? Aslında dilin tam oturması için onu bir şekilde pratiğe dökmeniz gerekiyor. Yani ve bunu canla başla. Hi guys diye başladım mesela. Evet, bu bir başlangıç ve her bir başlangıç aslında yeni şeyler doğuruyor. Anlatabiliyor muyum? Fırsatlar. Aynen, yeni fırsatlar doğuruyor. Yani siz bir şekilde efor sarf ettiğiniz zaman İngilizce öğrenmek üzerine bunu bir şekilde edineceksiniz. Yani bol bol pratik yapmanız gerekiyor aslında. Zaten şöyle bir bilgi de var. Malcolm Gladwell'i biliyor musun? O bir kitabında ya Blink'teydi ya diğer kitabındaydı, tam hatırlamıyorum. Outliers da olabilir. Şey demiş diyor. Ha, derste bahsetmiştiniz ya. Evet, Tamam. mesela diyor ki 10.000 saatlik bir pratikle yani mükemmel olamazsın ama diyor mükemmellik seviyesine ulaşabilirsin diyor. 10.000 saat bir şeyi gerçekten bir şeyde mükemmel olmak istiyorsan o saatte çalışman gerekiyor. Yani o süre zarfında o süre kendine... Biz de YouTube'u mükemmel yapmak için 4000 saati doldurmaya Yani uğraşıyoruz. kesinlikle. Bakalım, büyük katkınız olacak bugün yani. Yani bu bence bir pratik, yani ne kadar süre ayırmakla alakalı bir şey. Mesela hiç hobiniz var mı ya da böyle canla başla zamanınızı ayırdığınız bir şeyiniz oldu mu? Televizyonun taksidi bitsin, inşallah onu da alacağız. Edebiyat, kitaplar, bu aralar yani son birkaç yıldır daha yoğun, okumanın da önüne geçecek şekilde neredeyse yoğun yazma faaliyetleri. Evet. Mesela kitap yazdınız. Evet. Ve alanlar oldu. Gerçekten büyük bir kitle kitabınızı beğenerek okudular. Ve bunu isteyerek yaptınız değil mi? Tabii ki. İngilizce de böyle bir şey aslında. Dediğim gibi ders gibi değil. Aslında hobi. Ya bir dil öğrenmek, işte şu kitapların örnek çok iyi öğrenip orijinal metninden okumak falan müthiş bir şey. Gittiğin ülkede iletişim kurmak. Bir de İngilizce özellikle artık dünya dili. Ama burada işte derdimizi anlatacak kadar bir İngilizce öğrenmek, İngilizceye maruz kalmak mı? Hobi olarak İngilizce öğrenmek mi? Şimdi hobi olarak diyelim, ben çok sevmiyorum. Yani İngilizceyi öğreneyim diye bir hevesim yok. Olsaydı zaten öğrenmiş olurdum. Hevesim yok ama yurt dışına gittiğimde zorluk çekmeyeyim. Eğer bir sınava hazırlanıyorsam YDS'den 70 alayım diye endişelerim var. Evet. Bunun için öğrenmek istiyorum ama hobim değil. İngilizceye de ayılıp bayılmıyorum yani. Nasıl olacak? İngilizce ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Bunun için kendinize bunu yapmam gerekiyor gibi şartlandırmanız gerekiyor. Eğer mecbursanız, hani eğer bu sizin yaşamınızdaki bir hedefinizse ve yurt dışında gittikten sonra zorluk yaşamak istemiyorsanız İngilizce konuşurken ve bu sizin hedeflerinizden biri ise, o zaman bu hedefiniz doğrultusunda da bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ya aslında bu hayatınızdaki hedeflerden biri. Anlatabiliyor muyum? Ya da en azından o dönem için ayırmamız gereken kesinlikle bir zaman. Bu şöyle bir şey. Hani insanlar üniversite sınavlarına giriyor, onları çalışıyor ya. Meslek edinmek için bir takım sınavlara girmek zorundalar. Ama aslında isteyerek girmiyorlar ama bir mecburiyet. Ama onu yapmak zorundalar o mesleği yapabilmek için ya da o üniversiteye girebilmek için. Şimdi tamam, hobiniz olmayabilir ama yurt dışında İngilizce konuşmak istiyorsunuz. Hiç değilse A1, A2 seviyesinde, yani elementary ya da beginner ya da pre-intermediate seviyesinde İngilizceye sahip olabilirsiniz ki yurt dışında da kendinizi ifade edebilirsiniz. Hani küçük çapta. O da çok zor bir şey değil aslında. Çok kolay. Hello. Hello. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Peki sen hocam, sayın hocam. Evet. Şeyi yapıyor musunuz? Kendiniz ayrıca normal işte gittiğiniz kurstur, okuldur. Onun haricinde de özel ders. Evet, veriyorum. Online veriyor musunuz? Online ders veriyorum. Bazen yüz yüze istiyorlar. Trabzon'daki, Diyarbakır'daki, Mersin'deki biri tabii. sizden ders Evet, alıyorlar. alabilir. Online ders olarak alabilirler. Zaten alıştık bu korona pandemi döneminde de, salgın döneminde. Evet. Hepimiz alıştık. O salgın döneminde arkadaşlar İngilizceyi de öğreneceğim diye çok şey yapmıştım. Azmetmiştim ama hiç başlamadan çabuk bitti salgın. Yeniden mi girsek karantinaya, ne yapsak? Bilemedim artık. Peki hocam, bu şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji gelişti. Evet. Şimdi bak, oturduğumuz yerde kameranın karşısına geçtik. Bir sürü şey konuşabiliyoruz. Bunun uygulamaları da var.
Bir sürü İngilizce uygulama. Şimdi isim vermeyeyim. İsim vermem isteyen uygulamalar varsa reklam olarak alabiliriz belki. Onlara da buradan mesaj vermiş olalım. Yani telefonla indir. İşte yaşam tarzı, hobi yapacağız ya. Sürekli bak. O tür uygulamaları tavsiye ediyor musunuz? Ve o tür uygulamaları kendinize hoca olarak, ters bir soru olacak bu, kusura bakma. Yok ama önemli değil. tehdit olarak görüyor musunuz? Yok hayır. İşte o robotları, o programları, uygulamaları kendinize tehdit görüyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz aslında ama şunu açıkça söylemek gerekirse ben bu tür programları tehdit olarak görmüyorum. Üstüne üstlük takviye olarak görüyorum. Hani ben her gün 7 gün 24 saat öğrencilere online ders veremem. Evet abi. 7 gün 24 online ders veremeyeceğim için ve bütçeleri ne de İstesen de yani hem bütçe aynen. imkan vermez hem de Aynen imkan vermeyeceği için bu uygulamalar gerçekten yararlı İngilizce öğrenmek isteyen insanlar için. Ama bunu tabii ki insanlar bunu hayatlarına entegre etmeleri gerekiyor. Yani sadece telefona bakıp tuşlarıyla oynamak değil, tuşlarıyla bir şeyler yapmak değil. Aynı zamanda bunu hayatlarının içlerine entegre etme ya da birleştirmeleri gerekiyor. Bir şekilde bunu aktivitasyon, bunu söyleyemiyorum. Aktive etmeleri gerekiyor. Benden destek bekleme. Benimle kelin ilacı olsun kendi başına Activation. sürer şekildeki gibi. Hocam, Yani integration diyelim Tamam. yani entegre etmek gerekiyor. entegre etmek Türkçe'de. Aynen. Onu da konuşalım birazdan o Evet, Türkçeleşen entegre kelime. olayı çok önemli çünkü hayat biçimine sokmadığınız zaman, hayatınıza yerleştirmediğiniz zaman, hayatınızın bir parçası olmadığı zaman kesinlikle İngilizce havada kalıyor, öğrenemiyorsunuz. Bu her dilde öyle. Mesela günümüzde poliglotlar var. Bu poliglot ne demek? Birçok dili hiç böyle zorlanmadan konuşabilen ve oraya Japonya'ya gittiği zaman, Çin'e gittiği zaman çok zorlanmadan Japonca, Çince, aynen İngilizce. Fransızca, İngilizce, Almanca ve 7 dilli olanlar, 8 dilli olanlar var ve bunu nasıl yapıyorlar? Kim bunlar hocam? Poliglotlar. Hayır mahcup olmayalım. İngiliz gibi konuşayım. Ya bırak bunları. Amerika'ya gideyim East Coast'ta East Coast konuşayım. West Coast'ta West Coast konuşayım. Japoncam öyle güzel olsun ki beni Japon zannetsinler. Kim onunla niye poliglot? Poliglot dememizin nedeni birçok dili zorlanmadan konuşuyor. Mesela Yani ben 6 tane dili çok iyi konuşursam evet, ben sen de poliglotsun. Ya da bilingual'lar, bilingual İngilizcesi, 2 dilli olanlar var. İşte annesinden babasından da dili ediniyor. bizim iki tarafta Yozgat. O yüzden ben bir şey yapamıyorum. Senin memleketinde sormuyorum. Hayal kırıklığına uğramasın kimse. Yozgat'tan daha beterleri de olduğunu burada belirtelim arkadaşlar. Yozgat'a da selamlar. Bilingual mü demiştin hocam? Bilingual. Bilingual mü? Bir şey neydi o? Bilingual. İki Yes. dil dediğin. Bu nasıl bir şey? Zaten söylemiştim 2 dilli diye. Bu arada Annesi roman okuyu da Alman, şöyle alalım. babası Fransız, çocuk babası Alman mı demiştim babasına? Evet. Babası Alman, annesi Fransız. 2 dili de annesinden babasından ediniyor mesela. Ve hiç zorlanmıyor. Çünkü onu çocukluğundan beri annesini babasını duyarak öğreniyor. Aslında Türkler de Ya bizim öyle gibi o yapmış. şansı olmayanlar, az önceki memleket konusu nedeniyle o şansı olmayanlar. Yani şu anki nesil aslında canavar gibi. Ben bir canavar bir nesil görüyorum. Çünkü teknolojiyle çok, ayrıca anne baba bilinçli. Dil konusunda, özellikle dil edinmeleri konusunda çocuklarına çok fazla olanak sağlıyorlar, imkan sağlıyorlar. Bunu ben birkaç özel öğrencimde görmüştüm. Hatta çok küçük yaşta preschool eğitimi, yani okul öncesi eğitiminden vermeye çalışıyorlar ki. Şimdi evet o Tabii. herkes Bizim bilir. dönemimizde böyle bir şey yoktu. Yok. Biz ilkokulda Şimdi tüm ailelerde hep Evet. şey var. Çocuk doğduğu andan itibaren nasıl İngilizce öğrenecek, nasıl? Tabii. Belki de öyle yetişen nesil şimdi o Z kuşağı dediğimiz kuşak. Hı hı. Hep ne konuşuyoruz? İşte herkes gitmek istiyor. En başta da sizin Amerika maceranızla ilgili espri yaptık mesela. Niye döndü hoca diye. Çünkü izleyen herkes oradan dönmüş diye bakıyorlar. Evet. Z kuşağı da gitmek istiyor. Gidemiyor. Pardon. Dediniz ya çocukluktan Evet. diye. Onlar biraz daha fazla İngilizce eğitim aldığı için biraz da bu bahsettiğim telefon uygulamaları, sosyal medya, dünyaya daha kolay ulaşabilme ve Netflix izleye bir merak oluşuyor. Hem o kültüre hem de dili daha kolay öğreniyorlar gibi geliyor bana. Gitmek istemelerinin de herhalde altyapısında bunlar da vardır diye Evet, düşünüyorum. diziler çok etkiliyor. Özellikle Amerikan dizileri.
Yani bir Friends ya da işte How I Met Your Mother. Dizi soracaktım. Bak Gibi, sen evet. söyledin. O zaman devam et oradan. Yani önereceğin diziler yeni başlayanlar Tabii. için. Hani İngilizcesi çok iyi olanlar için neyi seviyorsa onu izlesin diyebilirsin. Evet. Onda bir sorun yok. Diziyi İngilizce öğrenmeye meraklı, bir Tarzanca'yla Temel arasında gidip Temel İngilizce arasında gidip gelen biri için, orta düzey olanlar için önereceğin diziler var mı? Şimdi şöyle, çizgi filmle bile başlayabilirsiniz. Çünkü şöyle, bebekleri düşünün. Bebekler önce bir çizgi film izliyorlar. O dile aşina olmaya çalışıyorlar. Çocukça bir dili var çizgi filmlerin. Mesela Avatar'ı öneririz genelde. Avatar'ı izlemelerini isteriz. İşte En Son Su Bükücü gibi. Bana böyle bir bilgi verilmedi. Böyle öneriler var. Ya da böyle basit komedi dizileri var. Bunun da en başında gelen bence How I Met Your Mother. Ben izlemedim ki Ben izlemeyi izledim çok ama düşünmüyorum Türkçe, yani Türkçe altyazılı İşte izledim. Türkçe altyazı izlememeliyiz. Çünkü Türkçe altyazı izlediğiniz zaman zaten Türkçe odaklanmış oluyorsunuz. O İngilizce duyduğunuz zaman bile o hani bir kulağınızdan giriyor bir kulağınızdan çıkmış oluyor. Siz sadece Türkçe odaklanmış oluyorsunuz. Çünkü okuma yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Kafan orada. Aynen, kafanız ve anlamanız oraya odaklanmış. Ama bir diziye hani ilk başlayanlar için İngilizce altyazı açabilirsiniz kelime neymiş görebilmeniz açısından. Çünkü yeni başlayanlar için gerçekten çok zor oluyor İngilizce altyazısız izlemek. Bunun için hani İngilizce altyazı izleyip ama tekrar Yani İngilizce olarak zaten izliyoruz ama altyazısı da İngilizce olacak. Aynen. Onu da kelimeyi görmeniz için. Hani Anlar mıyız o şekilde? tabii Deneyeceğim ben. şöyle yapmanız lazım. Şimdi izliyorsunuz, bir yerde anlamadığınız bir nokta çıktı. Bunu durdurmanız lazım. Durdurduğunuz vakit orada anlamadığınız kelimeyi sözlükten ya da Google'dan araştırmanız gerekiyor. Böylelikle öğrenmenizi güçlendirebilirsiniz. Eğer araştırma yapmadığınız zaman yine o kelime havada kalıyor, öğrenmemiş oluyorsunuz. Yani izliyorsunuz, geçiyorsunuz, bu kadar. Anladım. Google'u da rakip görmüyorsun kendine. Google'u rakip görmüyorum. Özellikle ben Google'dan çok yardım alıyorum. Felsefik bilgiler. Çeviri yaparken falan. Yok, hayır. Hadi böyle ben çok- faydalanıyorum o yüzden. Böyle bazı terimler var, jargonlar var. Atıyorum işte felsefeyle ilgili bir jargon olabilir ya da benim ilgi alanlarım var, psikoloji diyelim ya da... Jargon değil, jargon diyoruz. Evet, jargon demek istedim. Jargona hakimiz görsün. Jargon. Atıyorum metafizik bir dünyanın içinde kendimi kaptırmışımdır. Onunla ilgili terimler öğrenmeye çalışıyorumdur. Bunun araştırmasını girdiğim zaman Google'dan yardım alıyorum. Ama onun haricinde tabii ki de mesela bilmediğim bir kelime vardır, bakarım. Sonuçta ben de İngiltere'de doğmadım, Amerika'da doğmadım ve Türkçe'de bilmediğim tonlarca deyim var. Ve neden İngilizce'de olmasın? Yani o yüzden biraz da şunu düşünmek lazım. Özgüven meselesi bu. Yani öğrenirken utanmamak lazım. Kendinizi küçümsememeniz gerekiyor. Çünkü Türkçe'de ben birçok kelime Arapça kökenli ve Farsça kökenli olduğu bilemiyoruz için. bile. Aynen, bilemiyoruz ve deyimler dolu ve şunu fark ettim. Bak jargon İngilizce'de dedik az önce mesela. Türkçe değil. değil, evet. Ama İngilizce bunun, de değil. evet, Türk diline geçmiş ama, değil mi? Fransızca mı acaba? Ve şöyle bir şey de var. Şimdi her kelimeyi, her deyimi bilemediğiniz için Türkçe'de, İngilizce'de de aynı şey oluyor. Bu yüzden ne yapacaksınız? Araştırmayı illaki yapacaksınız. Merak duyuyorsanız yapacaksınız. Ben birçok şeye merak duyuyorum İngilizce kelime üzerine. Türkçe de merak duyuyorum, bakıyorum. Türkçe'de buysa İngilizce'deki karşılığı nedir diye araştırıyorum sürekli. Yani araştırmaya biraz meraklı olmanız gerekiyor bu durumda. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. If you want me, tell me. Sizde hatta bunun için İngilizce kanalı Evet. Instagram. Onu da şuraya bir yere. Şimdi parmağımla o kısmı beceremiyorum arkadaşlar, öğreneceğim. Şöyle şuralara bir yerlere Başak hocamızın o İngilizce kanalını da koyacağım. Instagram'dan takip edersiniz siz de. Teşekkür ederim. Takip Reklam edenler. atla. Size şimdi o konuya ben de değinecektim. Hani müzik aletlerinden bahsettiniz, bağlama. Şimdi aslında İngilizce öğrenmek, gitar çalmak ya da bir flüt ya da piyano öğrenmek gibi bir şey. Siz nasıl parmaklarınızı piyanoda ustalaştırmak istiyorsanız bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Eğer bir dili öğreniyorsanız Almanca, Fransızca, İngilizce fark etmez. O dilinizin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü artikülasyonları çok farklı.
Her dilin fonetik alfabe denilen bir şey var. Bunlar da çok farklı bir şey. Diliniz farklı bir şekle bürünüyor. Ağzınız farklı bir biçime bürünüyor. Bunları alıştırmanız için ya aynada pratik yapmanız gerekiyor. Bunun doğru tekniklerini öğrenip o şekilde çıkarmanız gerekiyor. Eğer aksan yapmak istiyorsanız tabii. Umarım ben de uygularım. Arkadaşlar yorumlarda siz de hem soru sorabilirsiniz hem de önerilerinizi, kendi yöntemlerinizle paylaşırsınız. Başak Hoca ile belki bir sonraki programda bunları yeniden tartışırız, masaya yatırırız diye düşünüyorum. Başak Hocam. O zaman şimdi ben diyelim yeniden başlıyorum veya izleyen arkadaşlarımızdan gaza geldiler. Şimdi yarın İngilizceye başlıyorum diyor. Yarın sabah ne yapsın mesela? İlk önce o telefondaki bildiğimiz işte İngilizce uygulamalar. İsimleri vermiyorum. Reklam almak isteyen varsa o uygulamalardan reklam vermek isteyen bize ulaşabilirler. Ya da söylesek mi uygulama? Yok söylemiyorum. Niye ki? Bizim ne farkımız var? Pazarlığı yüksekten tutmakta fayda var. O yüzden isim vermiyoruz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, şaka bir tarafa. Uygulamamı indirsinler. O dizileri girip İngilizce altyazıyla mı izlesinler? Efendime söyleyeyim, ne yapsınlar? Gidip kursa mı kayıt olsunlar? Yoksa Başak hocalarına o bıraktığımız şuraya Instagram adresinden ulaşıp mesaj mı atsınlar? İlk ne yapsınlar? Nasıl mesela? Karar verdim, yarın başlıyorum. Ne yapayım? Bence önce tabii bilinçli olmak gerekiyor. İngilizceye nereden başlayacaksınız ya da başlangıç seviyesinde misiniz yoksa A1, A2, B1, B2 işte hangi seviyedesiniz? Önce bunun bir farkında olmanız gerekiyor. Eğer çok başlangıçsanız tabii ki de bir hocanın eşliğinde size destek olabilecek, size cesaret verebilecek, özgüveninizi tamamlayacak hocadan destek almanız gerekiyor öncelikle. Çünkü hoca desteği olmadan bir yerden başlamak gerçekten zor. Çünkü sudan çıkmış balığa dönmüş gibi hissediyorsunuz. Çünkü yeni bir dil. Daha bunun artikülasyonlarını farkında olmadan konuşmak. Bu yüzden hoca önemli bir faktör burada. Başlangıç seviyeleri için söylüyorum. Belirli bir seviyeye ulaşan insanlar mesela B2 diyelim. Bunu aslında kendi kendine de öğrenebilir. B2 seviyesine gelmiş bir insan. Yalnız onlar da hani böyle sınav tekniği falan IELTS olsun, TOEFL olsun, YDS bunlar farklı sınav teknikleri var içinde. Bu yüzden yine hoca destekle ilerlemeleri gerekiyor. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz bir hoca desteği olacak. Bunun haricinde hoca size ya da öğretmen size bir takım tavsiyelerde bulunur. Bunları yerine getirmeye çalışırsınız. İşte şu uygulamalardan gün içerisinde pratik yap gibi ya da mesela günlük yaz olabilir. Yani bazı insanlar günlük yazmayı çok seviyor. Günlük Ama yazabilirsiniz. Türkçe. İşte bunu hobinizi mesela kitap yazmayı çok seviyorsunuz. Hobinizi İngilizceye entegre edeceksiniz. Aslında yaptığınız bir hobiyi... Kitap yazmak hobi değil, bir yaşam tarzı hocam benim. Beni karıştırmış. Benimki ayrı. Ama onu İngilizceye dökebilirsiniz. İngilizceye mi? Tabii İngilizce. O zaman siz kim çevirecek? Çevirmenlerin işi ne olacak? Şöyle öyle Onlar değil. Baştan mesela A1 seviyesinizde yani beginner seviyesinizdesiniz. Beni diyelim. B2'den mezun etmiştiniz. Ben etmedim. Ben seni O yüzden zaten. Onu diğer hocaya Tamam. sorun o hesabı bana değil. Yok, hoca iyiydi, ben kötüydüm. Ben iyiydim de çevrem kötüydü. Aslında genelde öyle derler. Hoca iyiydi de ben çalışmadım. Ya da bazen hoca... Hocam ben zekiydim de çalışkan değildim işte. Zekiyim ama tembelim falan. Şey yapalım mı? Hoca desteği ise madem. Evet. Siz dediniz ki online ben Başlangıç herkese de seviyesi veriyorum ders diye başka Evet. şeylerden. O zaman bizi izleyenlerden size bu kanaldaki videoyu izleyip ulaşanlara %10 indirim uygulasan mı? Uygulayabilirim evet. Vallahi Evet. mi? Evet, bu kanaldan bana kayıt olan Ya da herkes... %5 yapıp %5'ini de ben mi alsam? Keseceğim buraya. Onu kesmiyorum, sonra kesmiyorum. konuşalım diyormuşum. Yok tabii de. %10 olur mu gerçekten? %10 Attım olur ortaya evet. ama. %10 olur. Tamam o zaman %10 indirim bu tamam. kayıttan. Kod söylerler onlar zaten. Bu kanaldan. Yazarlar. Tamam. Evet, teşekkür ediyoruz biz de bu ilginiz için. Hocam. Başak hocam. Hocam deyince de şey gibi oldu bu Güldür Güldür'deki Şevket hocam. 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 diye sor. Şimdi bu sonraki videolarda umarım Başak hocayı kaçırmayız bundan sonra ama bu arada arkadaşlar hangi tür içerikler çekmemizi yine hocamızı yakaladığımız zaman bunu ara ara yapmayı planlıyoruz. Sözünü aldım ondan sağ olsun. Hangi konularda İngilizce ile ilgili neler konuşabiliriz? Sizin merak ettiğiniz şeyler nelerdir?
Onlarla şekillenebiliriz sonraki programlarda. Bu YDS dedik, IELTS dedik, TOEFL dedik. Bunlarla ilgili ayrı program yaparız diye Tabii, umuyorum. tabii. Ama şey yapalım. İşte YDS mi zor, IELTS mi? O mu zor, TOEFL mu? En çok neyde zorlanıyorlar Türk öğrenciler? Genellikle şimdi IELTS İngiltere'nin yaptığı bir sınav. TOEFL da Amerikalıların yaptığı bir sınav. Evet. İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi muhabbeti. Yani gibi ama sınav tarzları da biraz farklı tabii. Yani aslında benzer. TOEFL'ın IBT'si var. Bilgisayar üzerinden oluyor. Yüz yüze yapabileceğiniz bir sınav türü. Bunun şöyle, bana kalırsa IELTS biraz daha kolay TOEFL'a göre. TOEFL biraz daha zorlayabilir çünkü onda akademik bir section'lar da oluyor, akademik section'lar. Özellikle listening ve writing kısımlarında. Reading parçaları da öyle. Şimdi böyle kıyasladığım zaman evet IELTS biraz daha kolay olabiliyor. Ama zaten şöyle bir şey de var. Şimdi üniversitelerin ya da işte kayıt olacağınız şirketlere baktığınız zaman hangi sınavın geçerliliği önemli burada. Bazı üniversiteler IELTS kabul ediyor, IELTS puanını kabul ediyor. Bazı üniversiteler TOEFL puanını kabul ediyor. Bazı üniversiteler ya da işte şirketlerin kendi sınavları var. Hayır efendim bizim sınavımıza gireceksin diyorlar. Diğer sınavların puanlarını kabul etmiyoruz diyorlar. O yüzden sınava girecek olan kişi öncelikle üniversitelerin ve şirketlerin ya da işte kayıt olacağı yerin admission'a bakması gerekiyor. Yani sizden istenilen belgeler, sizden istenilen skorlar, sınav türleri neler? Önce onlara bakmanız gerekiyor. Bunun haricinde hani bilmeden işte ben IELTS'e gireceğim, TOEFL'a gireceğim olmuyor. Çünkü böyle bodoslama dalarsanız her şeye o zaman bir hedefinizin olmadığı ortaya çıkıyor. Yani önce bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Buna göre de o sınava girersiniz, o sınava hazırlanırsınız bir hoca, bir koç eşliğinde. Çünkü bunlar sınav taktikleri. Aslında baktığınız Siz zaman... o alanlarda da ders veriyor musunuz? Tabii. İşte YDS'ye veriyorum. hazırlanan biri de Aynen. süper. YDS tabii Türkiye'nin yaptığı bir sınav. Ona Evet. giren var çünkü KPSS'de de o kullanılıyor. Evet. Çünkü bir de üniversitede akademik kariyer falan arayanlar var. Bu yüzden YDS Türkiye şartlarında geçerli. Bir de bu en baştan beri, videonun başından beri konuştuğumuz her şey, sen şimdi İngilizce hocam olduğun için onu konuştuk. Ama aslında belki aradaki detay şeyler hariç tüm yabancı dil öğrenimleri için geçerli şeyler. Tabii, evet. Yani Fransızca öğrenecek biri de bunlardan Tabii faydalan. ki de. Şimdi diziler dedik, uygulamalar dedik, işte online dersler dedik. Fransızca öğrenen de, İtalyanca öğrenen de, Arapça öğrenen için de geçerli şeyler. Kesinlikle. Mesela bana bir öğrenci gelmişti. İtalyanca, yani İngilizcesi vardı ama İtalya'da okumak istiyordu ve biyoloji dalında yani mesleki İngilizce öğrenmek istiyordu. Hatta öğrenmiş, bunun sınavına hazırlanmak istiyordu. Bunu hazırlıyor musunuz? Sınav da sanırım İMAT gibi bir şeydi, tam hatırlayamadım. Ama biyoloji... I don't know. Ben de şu an o sınavı hatırlayamadım. Çünkü İtalya'da yapılan, İtalya okullarının, İtalya'daki üniversitelerin kabul ettiği bir sınav türü. Ve burada mesleki Hemen dili... yeğenime sorabilirim bugün. O da İtalya'da, Floransa'da İMAP öyle bir şey. mimarlık yüksek lisansı yapıyor yeğenim. Ha nerede? Bir daha söyle. Floransa. Süper. Bir gidemedim. Evet aslında sorarsanız o söyler böyle. Yağmur geleceğim ona göre. Beraber gidelim. Sözünü de almış olayım. Beraber sen Amerika'ya giderken hiç çağırma beni, hemen oraya gelince. O zaman ben seni tanımıyordum. Nasıl çağırayım? Neyse bir dahaki gidişine o zaman. Aynen. Şimdi bir arkadaşım çağırıyor, bakalım. Nereye? Amerika'ya. Of. Gider Senin miyim, arkadaşın gitmez miyim? benim arkadaşımdır sonuçta. Evet, ben gideceğim zaman seni de çağıracağım. Gelirim O zaman ya, ne ben de olacak? İtalya'ya Vallahi hiçbir geliyorum. şeye karışmam olaylara. Tamam İtalya'ya gel sen de. Yağmur buna ne der yeğenim onu bilmiyorum tabii. Vallahi başka eklemek istediğin bir şey yoksa bu sohbet aldı gidiyor. Belki çok uzun olacak. Evet. Sıkıcı olmamak ve diğer programlara da zaman ayırmak açısından burada tadında keselim. Benim de Çayım iyice. da soğumuş. Çay güzel ama değil mi? Evet. Çayı çok Arada güzel. bir gidip alıp geldim arkadaşlar. Beni biraz Instagram'daki canlı yayınlardan tanıyanlar vardır, izleyenlerden. Çaydan vazgeçmediğimi, bazı yayınlara termosla çıktığımı falan bilirler. Ben kahve bekledim. Senin eklemek istediğin, bahsetmek istediğin bir şey varsa onları konuşalım. Yoksa kapatalım yavaştan diyorum hocam. Ben bu kadar. Benim eklemek istediğim bir şey yok aslında. Yine Tek yapmanız sorular, gereken- yorumlardan biz Evet, yeni konular çıkarırız oradan. Yorumlarınıza cevap yazabiliriz. O an benim de bir Fırsat katkım olur. buldukça siz Aynen. de şey yaparsınız. Tek ki söylemem gereken İngilizceyi ya da eğer bir dil öğrenmek istiyorsanız gerçekten bunu Ali gibi yapmayın.
Dediğimizi Severek, yapın, yaptığımızı sevmek. yapmayın. En önemli şey sevmek. Severek yapın. Bir işi severek yaptığınız zaman hem siz mutlu oluyorsunuz hem de o sizde güzel bir duygu bırakıyor. Bir şeyi yapıyorsunuz, bir şeyi beceriyorsunuz ve başarı duygusu oluşturuyor. Hani kendinizle barışıyorsunuz bir şekilde. Bence bir şeyi sevmeniz gerekiyor. Özün Bir lafın. şeyi sevmeniz, kendinizle barışmak. Evet, bir sonraki videoda kişisel gelişim derslerimizin Sen ilkine de aklıma başlamış koyduğun her şeyi oluyoruz. başarsın. Hocam, Çünkü senin teşekkür inanılmaz ediyorum. bir gücün var Ağzına, ve diline sevgin de sağlık. var. Olmadı mı? Evet, olmadı. Şöyle mi? Neyse, kesiyoruz burada arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. El sallayalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.